Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği cinsten oldukça pratik bir bal badem tatlısı tarifi vereceğim. Tarifimiz için öncelikle şerbetimizi hazırlamakla işe başlayalım. Bunun için 2,5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıp üzerine de 2,5 su bardağı su ilavesi yapalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağıdır. Toz şekeri ve suyu tencereye aldıktan sonra üzerine de bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyip şöyle bir karıştıralım. Su ve şeker birbirine karıştıktan sonra kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra 7-8 dakika kadar kaynatıp şöyle bir kıvam almasını sağlayalım. Daha sonra ise ocağımızı kapatıp şerbetimizi tamamen soğuması için bir kenara alalım ve geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için 125 gram oda ısısında soğutulmuş tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu yani ortalama 10 gram kadar ve de bir su bardağı kadar pudra şekeri ekleyip son olarak da üzerine 2 tane yumurta kıralım ve karışımı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 3 dolu su bardağı yani silme olacak şekilde dolu su bardağı artı yarım su bardağı kadar un ilave ederek gerekli kıvamı yakaladım. Sizlerin kullandığınız yumurta boyutuna, unun cinsine göre bile bu miktar değişebilir. O yüzden kontrollü ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Ortalama 4-5 dakika kadar yoğurduktan sonra artık hamurumuz hazır oldu. Şimdi hamurdan cevizden büyük, yumurtadan küçük olacak şekilde parçalar kopartıp elimizle şekil verelim. Tatlımızın ismi bal badem olduğu için ona uygun bir şekil vererek bu şekilde uzunluğuna yaparsanız daha sonrasında görüntüsü de çok güzel olur. İsterseniz tabii bu şekil veremiyorsanız yuvarlak olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Hamurumuzun tamamına şekil verip hazırladıktan sonra yanımıza bir tabağın içerisinde bolca irmik alıp hamurlarımızı önce irmiğe bulayalım. Yani dış kısmını irmikle tamamen kaplayalım. Daha sonra bir çubukla veya bu şekilde bıçağın arka kısmı ile üzerinden çizik atalım. Çiziklerinizi birazcık derin atarsanız pişerken görüntüsü çok daha güzel olacaktır. Bir tanesini hazırlayıp tepsimize aldıktan sonra geriye kalan hamurlara da aynı işlemleri uygulayalım. Bu arada tepsimi önceden yağlamadım. İsterseniz yağlayabilirsiniz. Hamurumuz yağlı olduğu için zaten yapışmayacaktır. Şerbetli bir tatlı olduğu için de fırın kağıdı kullanmıyoruz. Aklınızda bulunsun. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak amaçlı yorum kısmına bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Ve eğer tarifi denerseniz deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tamamını hazırlayıp fırın tepsimize dizdikten sonra şimdi artık pişmek için hazırlar. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları ve üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Ben fanlı fırında pişirdim. Fırından çıkardıktan sonra hiç bekletmeden üzerine soğumuş şerbetini gezdirelim. Şerbeti gezdirdikten sonra en az 4-5 saat kadar mutlaka dinlendirelim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra servis etmeden önce üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben süslemek için yeşil fıstık kullandım. Yeşil fıstık şart değil ama bu şekilde olursa görüntüsü çok daha güzel olur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Tam ölçülü şambali yani şam tatlısı tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 1 su bardağı toz şekeri uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 su bardağı süt ilavesi yapalım ve sütün içerisinde şeker tamamen eriyinceye kadar karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Yeterince karıştırdıktan sonra şöyle bir kontrol edelim. Eğer dibinde şeker kalmadıysa, yani tamamen karışmışsa, şimdi üzerine irmiğimizi ilave edelim. Toplamda 3 tepeleme su bardağı kadar irmik kullandım. Kullandığım irmik markasını açıklama kısmında belirtirim. İrmiğimizi ilave ettikten sonra spatula ile birkaç dakika boyunca güzelce karıştıralım. Şimdi 1 çay kaşığı kadar karbonat ve 1 paket, yani ortalama 8-10 gram kadar da kabartma tozu ilavesi yapalım. Dilerseniz sadece kabartma tozu veya sadece karbonat kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz birbirine güzelce karıştıktan sonra üzerini poşetle veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve en az 12 saat, en fazla ise 24 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra buzdolabından çıkartalım ve elimizle en az 5-10 dakika kadar irmiğimizi güzelce yoğuralım. Bu arada gerçekten herkesin yapabileceği cinsten oldukça kolay bir tatlı. Sadece tek sizleri zorlayacak olan aşama bu yoğurma aşaması ki hamur soğuk olduğu için birazcık zorlanabilirsiniz. Onun dışında oldukça pratik bir tarif. Yeteri kadar yoğurduktan sonra uygun bir borcam alıp içerisini güzelce yağlayalım. Ben margarinle yağladım. Dilerseniz tereyağıyla veya sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Tepsimizi yağladıktan sonra hamurumuzu tepsimizin içerisine alıp üzerini önce spatula ile daha sonra ise bir hamur kartı ile tamamen düzleştirelim. Bu arada yoğurmazsanız kesinlikle tatlınız güzel olmayacaktır. O yüzden yoğurma aşamasını kesinlikle atlamamalısınız ve en az 5-6 dakika kadar yoğurmalısınız. Bu çok önemli. Hamurun üzerine olabildiğince güzel bir şekilde düzleştirdikten sonra bir hamur kartı ile veya bıçak yardımı ile üzerinden dilimleyeceğimiz yerleri belirleyelim. Yani derin bir şekilde kesmeyelim. Sadece üzerinden derin çizikler atalım. Eğer bu aşamada bıçağınıza veya kartınıza hamur yapışırsa önceden ıslatarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ve hamurumuzu dilimledik. Şimdi üzerini fıstık veya bademle süsleyelim. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Dilimleri de birazcık kare şeklinde kestim ama sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize, yani göz zevkinize uyarlayabilirsiniz. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyor iseniz eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz varsa onları da belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tatlımız artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 20 dakika kadar, yani üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirmeye gönderelim.
Gördüğünüz gibi daha pişmeden görüntüsü gerçekten çok güzel. Daha sonrasında çıkartıp tekrardan dilimleyeceğimiz için şimdi ilk aşamada pişmeye dursun. Biz geçelim tatlımızın şerbetini hazırlamaya. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı su ilavesi yapalım. Malzemelerimizi tencereye aldıktan sonra tenceremizi ocağa alalım ve orta ateşte sürekli karıştırarak şekerin tamamen erimesini bekleyelim. Şeker eridikten sonra üzerine bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapıp tencerenin kapağını kapatalım ve bu şekilde 7-8 dakika kadar kaynatalım. Yeteri kadar kaynattıktan sonra kıvamını kontrol etmek için kapağını açıp bakalım. Bu aşamada birazcık, yani ortalama bir çay kaşığı kadar da tereyağı ilavesi yapalım ki daha sonrasında şerbeti tatlımızın üzerine ilave ettiğimizde üzeri parlak görünsün. Şöyle bir karıştıralım. Yağ eridikten sonra da kıvamını kontrol etmek amaçlı kaşığı veya spatulamızı şöyle dik tutalım. Eğer yavaş yavaş damlalar akıyorsa demek ki şerbetimiz artık hazırdır. Kıvamı gerçekten oldukça önemli. O yüzden koyu bir kıvam alıncaya kadar şerbetimizi kaynatmayı ihmal etmeyelim. Bu arada şerbetimizi kaynar kullanacağımız için soğutmuyoruz. Bu şekilde bir kenara alalım ve bu arada tatlımızın üzeri de hafiften kızarmaya başlamış. Fırından çıkartalım ve bıçakla dilimleyelim. Bu aşamayı oldukça hızlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ve tatlımızı dilimledikten sonra tekrardan 170 derece fırında üzeri ve altı nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Öncesi ve sonrası, yani dilimleme öncesi ve sonrası olacak şekilde toplamda 40-45 dakika içerisinde tatlımız hazır olur. Hazır olduktan sonra, yani fırından çıkarttıktan hemen sonra kaynar şerbeti tatlımızın üzerine gezdirelim. Her ikisi mutlaka kaynar olmalı. Aksi takdirde tatlınız sert kalır veya şerbetini çekmez. Bu da tatlımızın en önemli püf noktalarından bir tanesi. Şerbetini daha kolay çekmesi için bıçakla üzerinden tekrardan şöyle bir geçtim. Daha sonra ise geriye kalan şerbetin tamamını üzerine gezdiriyorum. Ve tepsimizin üzerini kapatalım. Bu şekilde tatlımızı en az 5-6 saat kadar dinlenmeye alalım. Ve şam tatlımız artık servise hazırdır. Görüntüsü kadar tadı da çok güzel. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Denedikten sonra deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.